Recep Aydın ben. Bursa, Türkiye'de yaşıyorum. Yaklaşık 15 yıldır Avrupa Birliği projeler üzerinde proje yürütücülüğü, proje yöneticiliği yaptım. Sosyal girişimcilik olarak 2019 yılında aile bireylerim ile birlikte ortaya çıkarttığımız bir fikir üzerine girişimde bulunduk. Sosyal girişimimizin ismi Zeynep Vakfı. Zeynep Vakfı ile 0-12 yaş aralığında çocuklara, yetim çocuklara destek veriyoruz. Bu şu demek oluyor: anne ve babasını erken yaşta kaybetmiş çocukların eğitim, sosyal hayat, sağlık ve günlük hayatta karşılaşacakları ihtiyaçları maddi ve manevi anlamda giderecek bir girişimimiz var. Bunu yaparken çevremizde, network'ümüzde, ulusal ölçekte destekçilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Sosyal ihtiyaçlar çocukların hali hazırda dezavantajlı olduğu bir ortamda anne ve babası olmayan çocukların, yetim çocukların dezavantajlı pozisyonda olması ve bu çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri seçeneklerinin çok az olması bir ihtiyaç olarak ön plana çıkmaktaydı. Burada zorluk olarak bahsedeceğimiz konu ise çalıştığımız grup 0-12 yaş arasındaki çocuklar. Bu çocukların özel hayatları ve sosyal hayatları çok dikkat edilerek çalışılması gereken bir konu. Çocuklar üzerine çalışıyor olmamız bu konunun en zor kısmı. Ayrıca işte biz bir yardım faaliyeti yürüten kuruluşuz. Burada yardım yapan kişilerin yaptıkları yardımın takip edilmesi konusu bizim için bir zorluktu. Burada kullandığımız teknoloji ise yardım yapan aileler yardım yaptıkları çocukları kendi geliştirdiğimiz programlar vesilesiyle takip edebiliyorlar. Yani teknolojik süreçlerin bize sunduğu şeffaflık konusu burada teknolojik olarak ön plana çıkabilecek imkanımız. Burada şu var, bölgemizde çok fazla yardım kuruluşu var, ulusal ve uluslararası ölçekte. Yardım faaliyeti yürüten kuruluşlar, dezavantajlı gruplar için çalışan gruplar, bizim odaklandığımız gibi spesifik olarak sadece belli bir gruba odaklanmıyorlar ve ihtiyaç duyulan herkese yardım etmek istiyorlar. Bu birinci farklılığımız. İkinci farklılık ise biz kardeş aile projemiz ile yardım etmek isteyen aile ile yardım alacak ailenin, yani yetim çocuğun direkt eşleşmesini sağlıyoruz. Böylelikle yardım yapan kişi yardım yaptığı kişiyi biliyor. Yardım alan kişi ise yardım yapan kişiyi biliyor. Bu çok önemli bir konu. Çünkü genelde yardım yapan kuruluşlar, bir havuz var. Bu havuza yardım etmek isteyenler maddi olarak destek veriyorlar ve bu havuzdan kendi süreçleri doğrultusunda dağıtım yapılıyor yardım isteyen ailelere, yardıma muhtaç kişilere. Biz burada direkt eşleştiriyoruz programımız sayesinde ve şeffaflık konusunda yüksek imkanlara sahip oluyoruz. Bu bizim farklılığımız diyebilirim. Bizim hedef grubumuz 0-12 yaş çocuklar olarak belirtmiştim. Burada yardım etmek isteyen aileye 4 paket sunuyoruz. Bunların içerisinde eğitim paketi, sağlık paketi, sosyal paket diyebileceğim bir paketimiz var ve gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir paket var. Burada yardım etmek isteyen aile sadece yetim çocuğun sağlık masrafını da karşılayabilir, sağlık masraflarını da karşılayabilir. Sadece eğitim masraflarını da karşılayabilir. Diliyorsa bunların tamamını karşılayabilir.
Burada şöyle bir avantajımız ön plana çıkıyor. Örneğin yardım yapmak isteyen aile sadece eğitim masrafını karşılıyorsa bu çocuğun, yetim çocuğumuzun, bir de başka bir aile de bu çocuğumuzun başka bir ihtiyacını karşılayabiliyor. Aslında kardeş aile mantığı ile yardıma ihtiyaç duyulan kitle ile yardıma destek verecek kitleyi bir araya getirmiş oluyoruz ve birden fazla grup aynı çözüm üzerinde çalışmış olabiliyor. Bunu örnek olarak söyleyebilirim. Çok önemli ve değerli görüyorum. Yükselen bir trend olarak görüyorum sosyal girişimciliği. Bunun nedeni şu, ihtiyaçlar çoğalıyor. Dezavantajlı gruplar çeşitleniyor ve çoğalıyor. Yani burada afet, işte pandemi, göç, savaşlar, ekonomik krizler dezavantajlı grupların sayısını ve çeşidini çoğaltıyor. Burada yardım etmek isteyen, bu gruplar üzerinde çalışmak isteyen insan sayısı da aynı zamanda çoğalıyor. Bunların sosyal girişimcilik ekosistemi içerisinde çözülmesini doğru buluyorum. Ve bu alanda da gelecekte daha fazla kişinin yer alacağını düşünüyorum. Çünkü ülkeler, daha doğrusu karar vericiler toplumlarını sosyal girişimcilik konusunda eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle beceriler kazandırıyor toplumlarına. Ve insanlar bu konuda daha çok farkındalık sahibi olmaya başladı diye belirtebilirim. Biz bu yolculuğa başladığımızda sosyal girişimcilik kavramı çok yeniydi. Biz de kendimizi sosyal girişimci olarak açıkçası tanımlamıyorduk. Biz sadece nasıl yardımda bulunabiliriz yetim çocuklar için mentalitesiyle yola çıktık. Ve süreç içerisinde çeşitli kazanımlarımız, çeşitli öğrenimlerimiz oldu. Burada Nelson Mandela'nın güzel bir sözü var. Asla kaybetmem, ya kazanırım ya öğrenirim. Biz de bu perspektiften bakıyoruz. Yani bu süreç içerisinde çok öğrendik. Muhtemelen önümüzdeki süreçte daha fazla öğreneceğiz. Bu yüzden pişman olduğumuz ya da hata yaptığımız bir yer olduğunu düşünmüyoruz diyebilirim. Sosyal girişimcilik alanında çalışmak isteyen insanlara da tavsiyelerim şu olabilir. Birincisi, araştırmalarını, daha doğrusu hedef grup olarak belirledikleri kitlenin ihtiyaçlarını iyi analiz etmeleri gerekiyor. Sundukları çözümde inovasyon ve sürdürülebilirlik kavramlarını iyi entegre etmeleri gerekiyor. Teknolojiyi daha fazla kullanmaları gerekiyor. Düşündükleri çözümün yerel ölçekte değil, global ölçekte bir çözüm olması ihtiyacını göz ardı etmemeleri gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi çok büyük felaketlerle karşılaştık son yıllarda. Bu globalde etkilenen felaketlerdi. Bu yüzden sundukları çözüm tüm ülkelerde kullanılabilecek bir çözüm olmalı. Ayrıca etki analizi kısmına, etki ölçümü kısmına odaklanmaları gerekiyor. Evet, bir süreç yönetiyorlar. Dezavantajlı bir gruba destek vermek istiyorlar. Ama günün sonunda ne kadar etkili olduklarını ölçmeleri gerekiyor. Tavsiyelerim bunlar olabilir.